Şöyle bir düşünün, koca bir imparatorluk gözlerinizin önünde çöküyor. İşte bugün tam da bu anlara Falih Rıfkı Atay'ın o muhteşem kelimelerinden bakacağız. Zeytin Dağı'na gidiyoruz. Bir devrin, o koskoca devrin nasıl bir karton kale gibi yıkıldığına tanık olmaya. İşte bu cümle, her şeyi başlatan cümle bu aslında. Biz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son gençleriyiz. Falih Rıfkı bunu söylerken sadece bir tespitte bulunmuyor, adeta bir kuşağın alnına yazılmış o kaçınılmaz kaderi haykırıyor. Düşünsenize, hem bir enkazın altında kalmışlar, hem de yepyeni bir cumhuriyetin doğumuna şahit olmuşlar. Onlar son tanıklardı. Peki böyle bir çöküş nasıl yaşanır, nasıl hissedilir? İşte Atay'ın günlüğü tam da bu sorunun cevabı. Bizi alıp 1915'e götürüyor. Hani o umutların hala taptaze olduğu ama felaketin de artık kapıyı çaldığı o tekinsiz anlara. Bu anlatı sadece kuru bir tarih değil, inanın bana, büyük bir hayal kırıklığının, acının ama aynı zamanda bir yeniden doğuşun da edebi kaydı. Evet, son gençlerin hatıraları onlar için imparatorluk ne ifade ediyordu biliyor musunuz? Vardar'ı, Trablus'u, Girit'i, hatta Medine'yi kaybetmek sanki Türk milletinin kendisinin yok olması demekti. Böyle bir inanç, böyle trajik ve dokunaklı bir bağlılık vardı içlerinde. Ve işte o yolculuk başlıyor. Tarih 1915. Gözünüze canlandırın. İstanbul'dan kalkan bir trenin içinde genç bir yedek subay, Falih Rıfkı. Gönlünde vatan sevgisi, aklında parlak hayaller. Mısır'ı fethetmek gibi büyük düşler. Ama bilmiyordu ki Zeytin Dağı'nda onu bekleyen gerçek o hayallerin hepsini bir bir yıkacaktı. Peki Zeytin Dağı'ndaki o sert gerçekliğin merkezinde kim vardı? Suriye cephesinin tek ve mutlak hakimi Cemal Paşa. Aslında Falih Rıfkı'nın bütün yolculuğu farkında olmadan adım adım bu kudretli ve korkutucu adama doğruydu. Tren ilerledikçe, İstanbul uzaklaştıkça Cemal Paşa'nın imajı da değişmeye başlıyor. Hani İstanbul'da tanıdığı o sade ve sevimli devlet adamı var ya, o hayal Adana'yı, Halep'i geçtikçe silinip gidiyor. Yerine öyle bir isim geliyor ki sanki Tevrat'tan fırlamış gibi kutsal bir korku salıyor etrafına. Artık paşa demek, ölüm ve yaşam arasında karar verebilen bir güç demek. Ve karargaha vardığı an, işte o an gördüğü şey tam bir tiyatro sahnesi. Cemal Paşa, Nablus'un ileri gelenlerini karşısına dizmiş. Önce hepsini en ağır suçlarla, vatan hainliğiyle itham ediyor. Adamların beti benze atıyor, her an idam edileceklerini düşünüyorlar. Ve tam o anda paşa merhamet gösteriyor ve onları idama değil sadece sürgüne mahkum ettiğini söylüyor. Sonuç ne mi? Köklerinden koparılıp sürgüne gönderilme kararına karşı minnet, şükran, neredeyse secdeye kapanacaklar. İşte güç böyle bir şey. En saf, en manipülatif haliyle. Ve bu inanılmaz sahne biter bitmez Cemal Paşa o sert maskesini indiriyor, Falih Rıfkı'ya dönüyor ve o meşhur cümleyi söylüyor. Ne yaparsın? Burada böyle söküyor. Yani az önce izlediğimiz o büyük adalet ve merhamet oyunu var ya, hepsi bir performanstı. Bölgeyi yönetmek için kurgulanmış bir gösteri. İnanılmaz bir itiraf. İşte o an, o tiyatro sahnesiyle birlikte Falih Rıfkı'nın zihninde bir şimşek çakıyor. O ana kadar imparatorluk diye bildiği şeyin aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı, ne kadar kendilerine yabancı olduğunu anlamaya başlıyor. Bakın, İstanbul'daki hayal ile Suriye'deki gerçek arasındaki fark ne kadar keskin. Hayal neydi? Bizim imparatorluk, kutsal topraklar, Şam bizim evimiz gibi. Peki gerçek? Suriye'de Türkleşmiş tek bir Arap bile yok. Kudüs, diyor Atay, bize Floransa'dan daha yakın değildi. Onlara ait olan tek şey neydi biliyor musunuz? Jandarma. Yalnız jandarma bizimdi diyor. Geriye kalan her şey, binalar, ticaret, kültür hepsi başkalarının. Ve işte belki de bütün kitabın en can alıcı, en sarsıcı cümlesi bu. Suriye'de, Filistin'de, Hicaz'da birine Türk müsünüz diye sorduğunuzda aldığınız cevap çoğu zaman şuymuş. Estağfurullah. Yani Allah korusun. Düşünebiliyor musunuz? İmparatorluğun bir parçasınız ama o topraklarda sizin kimliğiniz bir iltifat değil, kaçınılan bir şey. Bir imparatorluğun kendi toprağına ne kadar yabancılaştığının daha acı bir kanıtı olabilir mi? Neticede Atay'ın vardığı acı sonuç şu: Osmanlı bu topraklarda ne tam bir sömürgeci olabilmiş ne de buraları vatan yapabilmiş. Sadece ücretsiz bir tarla ve sokak bekçisiymiş. Başkalarının zenginliğini, kültürünü koruyan maaşsız bir bekçi. İşte imparatorluğun içinin ne kadar boşaltıldığının fotoğrafı tam da bu. Hikaye burada bitmiyor. Atay'la birlikte şimdi daha da güneye, çölün kalbine iniyoruz. Kutsal sayılan ideallerin Hicaz'ın sert gerçekliğiyle nasıl tuzla buz olduğuna şahit olacağız.
Yolculuk Amman'dan trenle başlıyor. Tam 3 gün 3 gece. Göz alabildiğine kum, kaya ve ıssızlık. Ağaç yok, köy yok, hiçbir şey yok. Bu yolculuk manevi bir arayış gibi başlıyor ama vardıkları yer bambaşka bir hayal kırıklığı olacak. Ve işte bir şok daha. Atay, Medine'ye vardığında kutsal bir huşu falan bulmuyor. Ne görüyor biliyor musunuz? Peygamber ölüsü ile tüccarlık eden bayağı ve ahlaksız simsar yuvaları. Bu onun kendi cümlesi. Yani peygamberin hatırası üzerinden para kazanan simsarların doldurduğu, maneviyatın tamamen ticarete döküldüğü pis harap bir çöl köyü. Peki ya Kudüs? Orası da farklı değil. Atay'a göre Kudüs dini bir oyuna çevirmiş bir batı tiyatrosu sanki. Hristiyan mezhepleri sürekli kavga halinde. Düşünün, İsa'nın mezarı başında bile barışı sağlamak için süngü takmış Osmanlı askerleri bekliyor. Ve papazlar cübbelerinin altında tabanca taşıyorlar. İşte böyle trajik bir tiyatro. Ve bütün bu hayallerin, hayal kırıklıklarının, savaşın artık son perdesine geliyoruz, çöküş anı. Bir devir kapanıyor. İnanılmaz ama her şey bir anda oluyor. 4 yıl süren o kanlı savaş birkaç hafta içinde bitiveriyor. Bulgar cephesi çöküyor, bu bir domino etkisi yaratıyor, harp kabinesi istifa ediyor ve imparatorluğu savaşa sokan o 3 büyük paşa, Cemal, Enver ve Talat, bir gece ansızın ülkeyi terk edip kaçıyorlar. O an yaşanan şoku ve çaresizliği Atay'dan daha iyi kim anlatabilir ki? Diyor ki, en sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir bir karton kale gibi yıkılmıştı. İşte bu kadar. Yüzlerce yıllık o sarsılmaz sanılan imparatorluk meğer bir karton kaleymiş. Tek bir üflemeyle yerle bir oldu. Ve işte son darbe, son tokat. Cemal Paşa'nın kaçışını bir gazete nasıl duyuruyor biliyor musunuz? Arapça bir fiil çekimiyle, alay eder gibi. Ferra yefurru firaran, yani kaçtı, kaçıyor, tam bir kaçış. İşin en acı tarafı ne? Bu haberi yazan kişi, savaş boyunca Cemal Paşa'dan destek görmüş bir yazar. Bu sadece bir yenilgi değil, bu büyük bir vefasızlık, büyük bir ihanet anı. Sonuçta Falih Rıfkı bir imparatorluğun enkazını kendi gözleriyle gördü. O bizim sandığı toprakların aslında hiç de bizim olmadığını en acı şekilde anladı. Peki, bütün bu hayal kırıklığından sonra o enkazın içinden doğan yeni ve yorgun bir ülke için vatan ne demekti artık? İşte Atay'ın Zeytin Dağı'nda bize sorduğu ve cevabını aslında hepimizin aradığı soru belki de budur.